TUSAŞ-Kaan, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük sensör füzyonu, hava ve havadan yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan 5. nesil jet muharip uçak projesidir. Videoya başlamadan abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu, 6 Mayıs 2024 tarihinde ikinci uçuşunu gerçekleştirmiştir. İlk etapta 2028'e kadar 20 adet uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi ve 2030'dan itibaren TSK envanterinde bulunan F-4 ve F-16 tipi eski uçakların yerini alması beklenmektedir. Kaan'ın tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik TUSAŞ'ta başlamıştır. Fakat Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci, üretici konumunda olan Türkiye'nin F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış ve Kaan, Türkiye'nin devam eden yegane 5G nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. Kaan'ın prototipinin 18 Mart 2023'te piyasaya sürüleceği ve ilk uçuşunu 2023 yılının sonunda yapacağı resmi olarak açıklandı. Prototipin taksi yapma ve yerde çalışma testleri 17 Mart 2023'teki tanıtımda resmen başladı. Proje başlarda İngilizce olarak Turkish Fighter yani TFX olarak isimlendirilse de sonraları Milli Muharip Uçak MEU adı kullanılmaya başlandı. Resmi olarak 1 Mayıs 2023 tarihinde ise Kaan adını aldı. 27 Aralık 2023 tarihinde yapılması planlanan ilk uçuşun ertelenmesinden sonra 21 Şubat 2024 tarihinde Ankara Mürtet Hava Meydanı'ndan kalkış yaparak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuş sırasında yerli olarak geliştirilen kanopi ve özel olarak üretilen boya kullanılmıştır. 6 Mayıs 2024 tarihinde ikinci uçuşunu gerçekleştiren Kaan, 14 dakika havada kalmış, 1000 feet irtifaya ulaşmış ve 230 knot hıza ulaşmıştır. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 15 Aralık 2010 tarihindeki toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2020'li yıllardan sonraki jet eğitim uçağı ve savaş uçağı ihtiyacının ulusal olanaklarla geliştirilme projesi olarak ilk aşamada kavramsal tasarım yapılması için TUSAŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Birinci nesil savaş uçakları sınıfında sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan TFX'in 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup, kavramsal tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlanmıştır. Jet eğitim uçağı ve muharip uçak ihtiyacına yönelik olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekat ihtiyaçlarının belirlenmesi, gereksinimlerin analizi çalışmaları ve bunları karşılayan uçağın ve sistemlerinin kavramsal tasarımı, milli imkan ve kabiliyetler ile yapılabilirliğin araştırılması ve uluslararası işbirliği modelleri başlıklarında çalışılmıştır. Şubat 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SAAP ile görüşmeler yapılmış, 13 Mart 2013 tarihinde dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsveç'e devlet ziyareti sırasında ise TUSAŞ ile İsveçli SAAP şirketi ile bir anlaşma imzalanmıştır. SAAP AB, Türkiye'nin TFX programı için teknolojik tasarım yardımı sağlayacaktır. TUSAŞ'ın SAAP'ın savaş uçağı tasarım birimini satın alma seçeneği vardır. Fakat daha sonra bu düşünceden vazgeçilmiş, 8 Ocak 2015'te Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, TFX programının Kore, İsveç, Brezilya ve Endonezya ortaklığında değil, tamamen bağımsız yerli bir platform olacağını açıklamıştır. Ocak 2015'te yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında maliyeti yüksek olmasına karşın boyu diğerlerinden daha uzun olan, daha fazla silah yükü taşıyabilen, daha yüksek sürate ve menzile ulaşabilen çift motorlu FX-1 modelinin tercih edilmesi gerektiğini belirtildi. 13 Mart 2015 tarihinde Türk Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki uçak tedarik programını karşılayacak yerli tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için
resmen Türk şirketlerine bilgi talebi dosyası Request for Information (RFI) yayımladı. Yine aynı dönemde uçağın motoru içinde TÇD teklife çağrı dosyası yayımlanmış. General Electric, Eurojet ve Snecma firmaları bu dosyaya dönüş yapmıştır. TÇD kapsamında Türkiye'deki motor altyapısını geliştirilebilecek ve mümkün olduğu sürece yerli üretim olacak bir motor istenmiştir. Aralık 2015'te Türkiye'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı SSM, ülkenin yeni nesil hava üstünlük savaşçısının tasarımına yardımcı olması için Birleşik Krallık kuruluşu BAE Systems'i seçtiğini açıkladı. Aynı gün Rolls-Royce, Türkiye'ye AJ200 motoru teknoloji transferi ve MOU programı için bir türevinin ortak geliştirilmesi teklifinde bulundu. Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, Ocak 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında BAE Systems ve TUSAŞ yetkilileri, BAE'nin uçakları geliştirme konusunda yardım sağlaması için yaklaşık 100 milyon sterlin tutarında bir anlaşma imzalamıştır. Mayıs 2020 tarihinde TUSAŞ ile Havelsan, gömülü eğitim simülasyon embedded training, eğitim ve bakım simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği, Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik konularında işbirliğine imza atmıştır. 2015 yılına kadar yapılan değerlendirmelerde 3 adet tasarım öne çıkmıştır. FX1, çift motorlu, Lockheed Martin F-22 benzeri tasarım, FX5, tek motorlu, General Dynamics F-16 benzeri tasarım, FX6, tek motorlu ve kanatlı, Saab JAS 39 Gripen benzeri tasarım. Kanat, konvansiyonel uçaklardakinin aksine, ana taşıyıcı kanatların arkada olduğu, yatay stabilizenin önde olduğu sabit kanatlı uçak tipidir. Ön tarafta bulunan taşıma ya da kontrole yarayan yüzeyler de kanat olarak adlandırılır. 13 Mart 2015 tarihinde Türk Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki uçak tedarik programını karşılayacak yerli tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için resmen Türk şirketine ilgili dosyası Request for Information (RFI) yayımladı. Yine aynı dönemde uçağın motoru içinde TÇD teklife çağrı dosyası yayınlanmış. General Electric, Eurojet ve Snecma firmaları bu dosyaya dönüş yapmıştır. TÇD kapsamında Türkiye'deki motor altyapısını geliştirilebilecek ve mümkün olduğu sürece yerli üretim olacak bir motor istenmiştir. Geliştirme sürecinin faz 1 kısmının 2014 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmiş olsa da TSUR denilen ve başlangıç koşullarının yerine getirilip projenin resmi olarak başlamasını belirten durum 2018 yılının sonunda olmuştur. 30 Haziran 2021'de Türk Hava Kuvvetleri, MMU programı hakkında basına açık bir sunum yaptı. Sunumda TSUR aşamasının hemen ardından Faz 1 aşama 1 ile birlikte ön tasarım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Ön tasarım faaliyetlerinin bir parçası olarak sistem gereksinimleri incelemesi yürütülmektedir. 2022'nin sonuna kadar sistem işlevsellik incelemesi, SFR ve sistem gereksinimleri incelemesi süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Böylece ön tasarım faaliyetleri tamamlanmış olacaktır. Faz 1 aşama 2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde MMU'nun detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak, 2024 yılında kritik tasarım inceleme CDR faaliyetleri gerçekleştirilecek, 2025 yılı içerisinde Blok 0 denilen ilk uçağın üretimi tamamlanacak ve 2026 yılında ilk uçuş gerçekleştirilecektir. Bu tarihe kadar 3 adet prototipin üretilmesi hedeflenmektedir. Blok 1 konfigürasyonunun 2029 yılına kadar geliştirilmesi planlanmaktadır. Faz 2 kapsamında 10 adet Blok 1 savaş uçağı üretimi planlanmakta olup, uçaklar 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecektir. Faz 3'te 2034-2040 yılları arasında diğer MMU bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri planlanmaktadır. 4 Kasım 2021 tarihinde MMU'nun ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdi. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ifadelerinde bulundu.
Birileri ise kalorifer peteği dedi. Pakistan merkezli Ağaç Haber Ajansı'nın programına konuk olan Pakistanlı emekli General Am Doktor Rizwan Riyaz ile TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, MEMU projesinin Türkiye-Pakistan işbirliğinde yürütüldüğünü açıkladı. Pakistan'ın Azerem projesi kapsamında edindiği birikimlerin Türkiye'nin MEMU kapsamında edindiği birikimler ile ortak kullanılacağı belirtildi. Fakat daha sonra TUSAŞ kaynakları bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu, böyle bir anlaşmanın yapılmadığını söyledi. MEMU'nun 4 Kasım 2021'de başlayan parça üretimi bir sene boyunca devam etmiş, üretilen parçalar birleştirilmiş ve uçak 23 Kasım 2022 tarihinde son montaj hattına girmiştir. MEMU'nun prototipinin gerçek görüntüleri de yine bu tarihte kamuoyu ve basın organları ile ilk kez paylaşılmıştır. Aralık 2022'de uçak kendi tekerlekleri üzerine alınmış, kanopisi ve motorları takılmıştır. 16 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip uçak, üretimin tamamlanmasının ardından testler için hangardan çıkartıldı. Motor çalıştıran uçak, bir süre pistte ilerleyerek ilk taksi testini gerçekleştirmiş oldu. 21 Şubat 2024 tarihinde ise ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024'te yapan Kaan, havada kaldığı 14 dakikalık sürede 10.000 feet irtifaya çıkarken 230 km hıza ulaşmayı da başardı. Uçağın birebir ölçülerde hazırlanan maketi ilk defa 2019 Paris Havacılık Fuarı'nda kamuoyuna tanıtılmıştır. 34 Haziran 2021'de ise Türk Hava Kuvvetleri'nin basına yaptığı sunumda MEMU'nun tasarım özellikleri ve ihtiyaçları açıklanmıştır. Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekat yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti. Hüseyin Yağcı, MEMU programının TUSAŞ'ın 3 kavramsal tasarımında görselleştirilen şimdiye kadar düşük radar kesit yoğunluğu, iç silah koyları ve süper seyir yeteneği için en uygun hale getirilmiş bir tasarımda olduğunu ifade etmiştir. Bunlar, 5. nesil savaş uçağı ile ilgili özelliklerdir. TUSAŞ'ın gelişmiş karbon kompozit gövde tesisi, Lockheed Martin F-35 Lightning II uçağına gövde üretmek için hazırlanmıştır. Türkiye Savunma Sanayi Müsteşarlığı, şimdiki adıyla Savunma Sanayi Başkanlığı, ayrıca MEMU gövdesi için yeni bir hafif karbon kompozit termoplastik gelişimi için bir ihale yayınlamıştır. Ocak 2023'te basına yapılan soru-cevap etkinliğinde, uçağın ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk olmak üzere 4 ana parçadan oluştuğu belirtilmiştir. Ön bölümde 7150 ve 7740 serisi alüminyum kullanıldığı, orta gövdede titanyum imalat yapıldığı, dış kaplama ve hava alık girişlerinin ise kompozit malzemeden olduğu açıklanmıştır. MEMU projesi kapsamında üretilecek olan uçaklarda kullanılacak olan AESA radarı, Aselsan üretimi bütünleşik radyo frekansı sistemi olacaktır. Aviyonik, sensör ve donanım MEMU, ona eşlik eden İHA'lara şifrelenmiş veri bağlantısı aracılığıyla entegre olacaktır. MEMU'da büyük olasılıkla Aselsan'ın daha önce geliştirilmiş olan kendi radar uyarı alıcısı, Radar Warning Receiver, füze uyarı sistemi, Missile Warning System, lazer uyarı sistemi, LWX System, yanıltıcı parçacık ve işaret ışığı yönetimi, dağıtım sistemi ve sayısal radyo frekans hafızası, DRFM, Digital Radio Frequency tabanlı yayın bozma sistemi ile donatılacaktır. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2019 Paris Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada, MEMU prototiplerinde test aşamasında her biri 29.000 lpmc itki üreten 2 adet General Electric F-110JE-129 turbofan motorunun kullanılacağını açıkladı. 40. Bu motorlar halihazırda F-16'larda kullanılmaktadır. Ayrıca boyutu 110'dan daha büyük olan yerli motorun da geliştirilme çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştır. Motorun uçağa entegresinde gerekli olan 7 metre uzunluğundaki bir güçlendirilmiş titanyum parçasının üretiminde 3 boyutlu titanyum yazıcı teknolojisi kullanılacaktır. Alternatif olarak Rolls-Royce firması ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında görüşmeler devam ediyor. Ayrıca TR Motor Güç Sistemleri Sanna AŞ,
Yerli imkanlarla 5. nesil bir turbofan motor geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Haziran 2022 itibarıyla prototip uçaklarda kullanılacak olan F-110 motorları Türkiye'ye teslim edilmiştir. Mart 2022'de TUSAŞ, MMU'nun tandem çift koltuklu bir versiyonun da geliştirilebileceğini açıklamıştır. Buna göre, Milli Muharip Uçak'ın MUM-T, Manned Unmanned Teaming, insanlı insansız ekip kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltukta yer alan pilot, Bayraktar, Kızıl Elma gibi insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek. Ocak 2023'te yapılan bilgilendirme toplantısında ise çift koltuklu varyantın üretilmeyeceği belirtilmiş. İkinci koltukta oturan pilotun yapması beklenen görevler tamamen uçağın bilgisayarına devredileceği söylenmişti. Mürettebat 1. Uzunluk 21 metre 69 fit. Yükseklik 6 metre 20 fit. Kanat açıklığı 14 metre 46 fit. Güç kaynağı 2X General Electric F-110GE 129 art yakıcı turbofan. Prototipler ve 20 adet bon üretimi için planlanan ilerleyen süreçte TR motor ve TEI ortak tasarım ve üretimi olan 35.000 pound kuvvet güçteki motor kullanılacaktır. Art yakıcı olmadan itki gücü 2.17.5 pound kuvvet 6 kN, artı yakıcı ile itme gücü 2.29.400 pound kuvvet performans. Azami hız makbul 8 2.210 kilo 830 kilo. Servis tavanı 55.000 feet. C limiti 17.000 feet. C limiti Stokuv'un Hesan ESA radarı, bütünleşik RF sistemi, Burfis SAR sentetik açıklıklı radar sistemi, IRST kızılötesi arama ve takip sensörü, Karat EOT elektrooptik hedefleme sistemi, Toygun Direm yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi, Yıldırım 300 UKS uçuş kontrol sistemi sensör, Aselsan kaska monteli gösterge sistemi, Tulgar Aselsan Murat Alpyüzer radar özelliklerine sahiptir. Not 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Ölen tüm mühendislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu ülke için uykusundan vazgeçen, kan ve ter döken her neferinden Allah razı olsun.